Herkese merhaba. Bugün sizlerle dijital görüntülere sinemanın büyüsünü katmanın en etkileyici yollarından birini keşfedeceğiz. Dehancer. Dehancer sadece bir renk düzenleme eklentisi değil, aynı zamanda görüntülerinize film gibi sıcaklık, doku, ruh ve canlandırıcılık kazandıran çok yardımcı bir araç. Peki çekmiş olduğunuz dijital bir görüntüyü bir sinema sahnesi gibi nasıl hissettirebiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Bu kullanmış olduğumuz eklentide dijital kameranızla kaydettiğiniz bütün görüntüleri sanki bir sinema yönetmeni gibi renklendirmiş, tasarlamış olabileceksiniz. Hazırsanız film dünyasının bu büyülü eklentisini kullanmaya başlayalım. Daha önce çekmiş olduğum birkaç video üzerinde Dehancer eklentisini deneyeceğiz. Bu eklentinin filmlerimize nasıl bir etki edeceğini hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Farklı kameralarla, drone'la, aksiyon kamerası ve fotoğraf makineleriyle kaydedilmiş bu görüntüleri rahatlıkla kullanabileceğiz. Bakalım Dehancer bizim burada tam olarak ne işimize yarayacak? Bütün ayarlarını inceleyeceğiz. Eğer siz de Dehancer'a sahip olmak istiyorsanız Alice10 koduyla %10 indirimli olarak Dehancer'a sahip olabilirsiniz. Dehancer.com'dan plugin'i kolaylıkla indirebilirsiniz. DaVinci Resolve, Final Cut ve Premiere Pro'da sorunsuz çalışıyor. Eğer çekmiş olduğunuz görüntüleri cep telefonunuzdan tasarlıyorsanız sizler için mobil uygulaması da hazırlanmış durumda. İsterseniz mobil uygulamasına da bir göz atabilirsiniz. Şimdi hazırlamış olduğumuz videolara geçiyoruz. Ben burada farklı kameralarla çektim bunları. Bunlar mesela drone ile, bu göğüs kamerası ile ve bu fotoğraf makinesiyle. Dehancer plugin'i bunlar üzerinde nasıl bir etkiye sahip hep birlikte şimdi göreceğiz. Öncelikle buradan bu kısmı kapatıyorum arkadaşlar. Buradan efekt kısmına geçmem lazım. Çünkü Dehancer plugin'i buradan film emülasyon olarak eklenmiş durumda. Siz de indirdiğinizde ve yüklediğinizde bu şekilde efekt kısmına gelecek. Dehancer plugin'ini eklemeden önce bir tane adjustment layer ekliyorum. Bu ayar katmanı bizim çok işimize yarayacak. Bütün ayarımızı onun üzerinde yapacağız. Buraya ekledim ve tüm videoların boyunda büyüttüm arkadaşlar. Şimdi buraya geliyoruz. Bu kısmı kapatıyoruz. Buradan efekt kısmına geçmemiz ve Dehancer'ı buraya eklememiz gerekiyor. Burada ayarlamalarımızı yapacağımız panelimiz gördüğünüz gibi sol tarafta açılmış bulunuyor. Buradan ayarlamalar yaparak kendi filmlerimizi istediğimiz gibi yönlendirebileceğiz. Öncelikle burada bir input kısmı var. Bu input kısmı eğer sizin videolarınız renksizse buna renk eklemiş olacak. Yani Rec 709 olarak bir renk ekliyor. İsterseniz buradan kendi kameranızı da seçebiliyorsunuz. Şöyle ekranı biraz küçültelim. Kameramızı buradan bulup seçebiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada neredeyse bütün kameralar var. Ben A7 R5 kullanıyorum. İstersem bunu bu şekilde eklemiş olabiliyorum. Gördüğünüz gibi benim rengimi otomatik olarak ekledi. Tabi burada şöyle bir fark var. Eğer siz Dehancer'ı ilk attığınızda kapatmazsanız bu kendi rengini buraya eklemiş olacak. Buradan kendi kameramızı seçebiliyoruz. Kendi rengimizi seçebiliyoruz. Öncelikle ben bunu sıfırlayayım arkadaşlar. Rec 709 olsun. Kendi rengimi kendim yapmak istiyorum diyorum. Yani herhangi bir loot atmana gerek yok diyorum. İstersem attırabilirim de ama bence gerek yok. İsterseniz buradan bölüp attırabilirsiniz. Yani bu kısmı bölersiniz. Buraya ayrı bir renk atarsınız. Bu kısmı bölersiniz. Buraya daha ayrı bir renk atarsınız. Tabii biz öyle yapmayacağız. Öncelikle bir kendi çapımızda bir ayarlama yapacağız. Bunu eğer sıfırlamak istiyorsak siliyoruz. Tekrardan yenisini atıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi default olarak bir rengiyle geldi. Şimdi şuradan başlıyoruz. Öncelikle birkaç tane görüntüyü aradan çıkartmak istiyorum. Bunları en son yapacağım arkadaşlar. Şuna bakıyorum. Bunu da en son yapmak istiyorum. Diyorum ki ben buradan kamera ayarlamak istiyorum. Kendi görüntülerimi. Ayar katmanımıza tıklıyoruz. Input kısmına tıklıyoruz. Diyoruz ki biz kendi rengimizi ayarlamak istiyoruz. Buradan geliyoruz. Kameramızı arayıp bulup seçiyoruz. İnelim aşağıya doğru. DJI Osmo Action 4. 5 gelmemiş daha. Güncellemelerle bunlar da yavaş yavaş eklenecek arkadaşlar. İsterseniz drone kullanıyorsanız drone'un renklerini de buraya ekleyip atabilirsiniz. Aşağıya doğru bakalım. Bütün kameralar neredeyse var. Genellikle de Sony var arkadaşlar. Bakıyorum diğer kameralardan. Evet, Canon var. Bütün kameralar var. Nikon'da biraz renk yok galiba. Evet, Nikon yok. Red var genelde. Buradan istediğiniz rengi seçebilirsiniz arkadaşlar. İleride bunlar da güncellenecek. Mesela diyelim ki Air 2S. Gördüğünüz gibi daha böyle koyu, daha böyle farklı bir tonda renk eklemiş oldu. Ama ben bunu beğenmedim. Buradan istediğim kameranın renk LUT ayarını seçebilirim arkadaşlar. Şunu seçmek istiyorum. Bakalım nasılmış. Bu biraz daha aydınlık geldi diğerine göre. Gördüğünüz gibi daha böyle canlı, daha böyle tatlı. Işığın homojen dağılıp dağılmadığına bakmanız lazım. Ben genelde
genelde homojen ışıkları daha çok seviyorum. Tabi bazı insanlar daha kontrastlı, daha böyle tatlı, daha böyle karanlık görüntüleri seviyor. Ben homojen görüntülerden daha çok hoşlanıyorum. Şimdi burada yavaştan ayarlamaya başlıyoruz arkadaşlar. Aşağıya inelim. Film kısmı. Buradan farklı renkler seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi farklı tarzlar seçebilirsiniz. İsterseniz bunu hiç de seçmeyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Burada size hazırlanmış yüzlerce böyle renk ayarı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi görüntüleri bir anda eski zamanlarda çekilmiş görüntüler yapabiliyorsunuz. Yani güncel çektiğiniz görüntüleri 20 yıl önce çekilmiş, 30 yıl önce çekilmiş renk ayarına büründürebiliyorsunuz. Şuradan ayarlıyoruz. İsterseniz enable derseniz buradan kapatmış olursunuz. Yani ben kendim renk yapmak istiyorum, kendim ayar yapmak istiyorum derseniz renk kısmını buradan kapatabiliyorsunuz. Ben kapattım. Kendi çapımda bir renk yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi biraz daha tatlı oldu. Tabi biraz noise efekti var gibi gözüküyor. Buradan bunu kapatabilirsiniz arkadaşlar. Kapattım. Normalde böyle olan görüntü şimdi böyle oldu. Tabi bunların detay ayarlarını en sona yapacağız. Buradan aşağıya iniyorum. İşte bu önemli şeylerden birisi arkadaşlar. Burada enable yaptıktan sonra buradaki ayarlardan biraz uğraşmanız gerekiyor. Bu ayarlar sizin filminize doğrudan etki eden, gördüğünüz gibi parlaklığını azaltan, artıran ayarlayabildiğiniz ayarlardan birisi arkadaşlar. Bu sizin filminizdeki gamayı ayarlıyor arkadaşlar. Ona göre buradan ayarlarınızı ilk başta iyi yapabilmeniz gerekiyor. Çok buraları kurcalamadan film kompresyona geçiyorum. Film kompresyonunda ise filmimizdeki gördüğünüz gibi patlamış alanlara, yani çok fazla ışıklı alanlara etki edebiliyoruz. Buradan ayarladığımız zaman bulutlardaki detaylar daha böyle göze çarpar oldu. Bunu 0 yaptığımızda bakın çok parlak ama yükselttiğimizde buluttaki detayları daha iyi yakalayabiliyoruz. Tabi burada ayarlarınızı siz kendinize göre değiştirmeniz gerekiyor. Ben şu ayarın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Zaten farkı bu şekilde de görebiliyoruz. Expand kısmına geliyoruz arkadaşlar. Burada da karanlık bölgeleri çok rahat ayarlıyoruz. Filmimizin eğer gün ışığında çekilmişse ve biz filmimizin daha böyle kontrastlı çıkmasını istiyorsak expand kısmından bu ayarı yapacağız. Biraz daha ayarı kendimize göre ayarladığımızda bakın ne kadar fark etti. Çok fark ediyor yani. Bir sonraki kısma geçiyoruz. Bu kısmı ben çok açıkçası kurcalamadım. Printle alakalı, yazmayla alakalı bir şey olabilir. Genelde bu lineerde kalıyor. İstersek rengi de değiştirebiliyoruz. Detay ayarları da buradan değiştirebiliyoruz. Daha farklı bir rengi büründü. Ben bunu pek sevmedim ama daha böyle mavimsi renkler seviyorum. Evet, bu daha iyi geldi gözüme. Bakıyorum şu an. Bu daha iyi gibi. Sanki daha böyle tatlı, daha böyle canlı görünüyor. Şimdi gelelim en tatlı kısma. Color Heat kısmı. Arkadaşlar burada Color Heat'te kurcalayabildiğiniz kadar kurcalayın. Çünkü asıl renginize etki eden kısım burası. Tabi burada bunu aktif etmeniz gerekiyor. Aktif ettiğiniz zaman gördüğünüz gibi ben bunu yükseltmişim. Şimdi sıfırladım. Burada magentayı biraz azaltabiliyoruz, artırabiliyoruz. Biraz da böyle hafiften daha mavilik verelim. Tabii kırmızıyı verdiğimizde daha farklı olabiliyor. Daha böyle mavimsi akşam rengi yapabiliyoruz arkadaşlar. Gang dediğimizde bunu sıfırladı. Tabii biraz artıralım, eski haline çevirelim. Burada gölgeli tonları istediğimiz rengi ayarlayabiliyoruz. İstersek daha sarıya yakın, istersek daha maviye yakın. Sarıya yakın kısmı daha tatlı oldu. Buradan orta tonları biraz ayarlamamız gerekiyor. Bunu 8 yapsak. Buradan da yüksek tonları. Yüksek tonlar genelde sarı olabilir arkadaşlar. Çünkü güneş ışığı olduğu için bu görüntüde böyle. Diğer görüntülerde daha farklı ayarlayabilirsiniz. Bu görüntüde böyle arkadaşlar. Düzenlemeye devam edelim. Burada film grain kısmına geliyorsunuz. Arkadaşlar film grain sizin filmlerinize eski zaman efekti veriyormuş gibi hissettiriyor. Şöyle yapalım. Film grain normalde böyle görünecek. Gördüğünüz gibi oynattığımızda böyle karıncalanıyor arkadaşlar. Bunu fit yaparsak bakın isterseniz bunun ayarını buradan ayarlayabilirsiniz. Normalde 250-50'yi alabilirsiniz. 50 ISO 16 mm'ye göre 8 mm'ye göre var. 65 mm'ye göre sanki biraz daha böyle azmış gibi. Ama isterseniz buradan detay ayarları siz yapabilirsiniz. Buradan 48'e kadar çektiğimizde aslında amount film grain'i en çok artıran ayar arkadaşlar. Tabii ben genelde bunu 10'da kullansam daha tatlı olur diye düşünüyorum. Size'ı 5 yapmak istiyorum. Çünkü çok fazla grain olduğu zaman da filmimi bozabiliyor. Hani istersem buradan kullanmayabilirim. Daha böyle soft, daha böyle temiz renk
çıkartabilirim. Buradan film grain ayarlarından eski zaman efekti vererek bunu yapabilirsiniz. En tatlı ayarlardan birine geldik. Hallution ayarı. Arkadaşlar bu Hallution ayarı sizin görüntünüzü bambaşka bir seviyeye taşıyor. Eğer sanatsal bir içerik üretiyorsanız ya da yaptığınız iş vintage bir işse, çekim yaptığınız ortam nostalji bir ortamsa Hallution ayarını gerçekten kullanabilirsiniz. Çekmiş olduğunuz görüntülere bizim chromatic aberration dediğimiz görüntülerin geçiş noktalarına güzel efektler ekleyebilirsiniz. Şimdi detaylıca bundan bahsedelim. Biraz daha yakınlaştırdığımızda daha belli oluyor. Filmlerinizde neon parlamaları yapabilirsiniz. Bu her filme gitmez. Genelde akşam çekilmiş filmlerde ya da çok sert ışıkla çekilmiş filmlerde çok tatlı bir şekilde kullanılabiliyor. Yakınlaştırdığımızda filmimize gördüğünüz gibi burada farkı görebiliyorsunuz. Burada neon parlamaları eklemişiz. Tabi burada Global Diffusion'la yani sertlik ayarıyla en çok nerelere etki edecek, ne kadar etki edecek ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. İsterseniz burada otomatik kullanabildiğiniz ayarlar da var. Fit yaptığınızda daha böyle farklı, daha böyle tatlı, daha böyle ilginç gözüküyor. Tabi biz filmimizin shadow ayarını biraz daha artıracağız. Daha çok belli olsun, daha çok fark edilsin diye. Hallution ayarımız bu şekilde arkadaşlar. Çok tatlı bir görünüm katıyor filmimize. İsterseniz buradan detaylıca ayarlayabilirsiniz. Mask modu açıyoruz. Custom diyoruz. Burada sertlik ayarını belli ediyoruz. Ne kadar etki edecek, nerelere etki edecek. Şu an ayarladığımız zaman daha böyle gördüğünüz gibi köşeler bundan etkileniyor. Mask modu kaldırdığımızda bütün köşeler neon efektiyle işaretlenmiş durumda. Tabi sertliğini artırıyoruz, azaltıyoruz. Kendi isteğimize göre bunları ayarlıyoruz. Eğer sertliği çok fazla artırırsanız köşeli olur. Daha böyle baskın olur. Daha böyle göze görünür arkadaşlar. Local Division bulunduğu yerde daha böyle sert etki ediyor. Buradan da ayarı istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ben Huey'i daha da kısmak istiyorum. Bu şekilde daha böyle farklı oldu. Tabii bunun Global Diffusion ayarını biraz düşüreceğiz. Çünkü bu çok fazla. Bu şekilde de Hallution ayarını ayarlayabiliyorsunuz. Evet, şimdi geldik. Bunu kapatalım. Bunu kapatmak istiyorum. Geliyoruz Bloom efektine. Filmlerinizde eğer bir parlama, bir mist eklemek istiyorsanız, bir sis parlaması eklemek istiyorsanız bunu kullanıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunu size gösterelim. Böyle yakınlaştırdığımızda gayet arka plan parlak. Bloom'u aktif ettiğimizde gördünüz mü? Burada bir parlama meydana geldi. İsterseniz custom ayarından bunun ayarlarını değiştirebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi parlamayı daha böyle fazla, daha böyle tatlı yapabiliriz. Bunu diğer videolarda biraz kontrol edelim. Eğer bunda yapacak olsak nasıl olurmuş? Gördüğünüz gibi dağların üzeri böyle daha böyle biraz parlak çıkıyor. Hatta yakınlaştıralım bakalım arkadaşlar şöyle. Bakın dağların üzeri yani ışıklı alanlar daha böyle yumuşak parlayabiliyor. Bir diğer görüntümüzde nasıl etki ettiğine bakalım. Binanın köşelerine bakarsanız bir ufaktan parlama efekti var. Tabi bunu ayarlarla oynayarak değiştirebiliriz, büyütebiliriz, küçültebiliriz. Tamamen bizim kendi zevkimize kalmış bir şey. Eğer ışıklı bir ortamda bunu yapmak istiyorsanız tabi bu daha tatlı görünüyor arkadaşlar. Özellikle de akşam ışıklarında, kırmızı ışıklarda falan bir görüntü çektiyseniz Bloom efektiyle mist ekleyebilirsiniz. Bir sonraki ayarımıza geçiyoruz. Film damage. Bu film damage arkadaşlar eski zaman filmlerinde böyle bir çizik ya da dalgalanma ya da herhangi bir böyle deformasyon olur ya, onu sağlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hareket ettirdiğimizde ufak tefek çizikler beyaz beyaz özellikle şurada görünebilir. Evet, ufak tefek çizik çizik beyazlar çıkıyor. Bu filminizi deforme ediyor arkadaşlar. Eski zaman filmiymiş gibi ayarlayabiliyorsunuz. Buradan tabi bütün ayarlarını değiştirebilirsiniz. Bununla çok oynarsanız filminizin doğallığını bozabilir. Bunda dikkatli olmak gerekiyor. Burada şimdi size bir ayardan daha bahsedeceğim arkadaşlar. Film karesi ayarlayabilmek için buradan overscan bölümünden ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde bir film karesi ayarladığınızda aynen böyle görünüyor arkadaşlar. Tabi buradan ayarlarını komple değiştirip genişliğini, sertliğini ayarlayabilirsiniz. Exposure'u biraz daha artırabilirsiniz. Eğer exposure'u artırırsanız köşedeki filmlerin belirginliği artacaktır arkadaşlar. Tabi bunu hem yatay hem dikey yapabiliyorsunuz. Bu şekilde de film geçişleri, efektleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Vertical olan daha tatlıymış, daha güzelmiş. Burada
burada pozitif yaptığımızda filmlerin içi beyaz oluyor. Negatifte sanki böyle daha böyle farklı filmmiş gibi. Bunun ayarını değiştirelim bakalım. Burada standart ultra demiş. Ultra daha farklı göründü gözümüze. 35 milimetre film bu şekilde görünüyormuş. Gayet iyi. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Scale'i büyütürseniz film kareniz daha böyle tatlı, daha böyle güzel görünebilir. Tabi bu tamamen size kalmış arkadaşlar. Zevkinize göre düzenleyebilirsiniz. Şimdi işin bir de vignette kısmı var. Vignette genelde bizim Lumetri Color'dan yaptığımız bir ayar ama isterseniz bunu buradan da yapabiliyorsunuz. Hemen sizlere bunu göstereyim arkadaşlar. Öncelikle feather'ı kısıyoruz. Buradan açıyoruz. Çünkü feather'ı niye kıstık? Nereye etki edeceğini bilmemiz lazım. Ne kadar etki edeceğini bilmemiz lazım. Buradan ayarları kendimize göre değiştiriyoruz. Çok sert bir vignette de verebiliriz. Çok yumuşak bir vignette de verebiliriz. Bu tamamen bize kalmış. Bizim zevkimize kalmış bir şey. Aspect ratio'dan bunun boyutunu ayarlayabiliyoruz. Eğer dikeyse bu şekilde ayarlamanızı öneririm. Yataysa bu şekilde ayarlamanızı öneririm. Ondan sonra ne kadar köşelere etki edeceğini buradan ayarlıyoruz arkadaşlar. Hatta biraz da aspect ratio'yu kısıyoruz. Biraz daha büyütüyoruz. Köşelerimin ben siyah olmasını istiyorum. Feather'ı artırdığım zaman gördünüz mü? Mis gibi bir vignette ayarı oluşturdum. Eğer bunu kapatırsam böyle açarsam bu şekilde görünüyor. Orta kısmında ışığını biraz daha böyle açtığımda sadece ortaya odaklamış olacağım. Kısaca Dehancer böyle bir uygulama arkadaşlar. Tabi siz isterseniz bu film kısmından istediğiniz rengi ayarlayabilirsiniz. Şimdi diyelim ki ben Kodak Vision 50 kullanmak istiyorum ve diğer videolarımı ayarlamak istiyorum. Bu videom gayet iyi. Bir sonrakine geçiyorum. Gayet iyi. Güzel. Bir sinematik efekt var. Bu kısma geliyorum. Bu biraz karanlık. Hemen Lumetri Color'dan bunun rengini açtığımda biraz da bunun ayarlarını değiştirdiğimde daha böyle farklı, daha böyle tatlı bir film oluşturmuş olacağım arkadaşlar. Bir sonrakine geçelim. Bu bayağı karanlık. Bunun shadow'unu açıyoruz, ışığını açıyoruz. Ondan sonra biraz daha böyle farklı ayarlarla oynadıktan sonra gerçek filmimizin neye benzediğini göreceğiz. Buradan biraz daha sıcaklığı ben artırıyorum. Biraz da canlılık veriyorum. Gördüğünüz gibi filmimiz normalde böyle görünecekken böyle görünüyor arkadaşlar. Çok kısa bir şekilde istediğimiz filmi yapabiliyoruz. Tabii bu ayarların çok detaylı halleriyle istediğiniz kadar uğraşabilirsiniz. Ben buradan karanlık olan kısımları biraz daha açıyorum. Biraz daha ışığı kısıyorum. Eğer ışığı kısmazsak görüntü tuhaf görünecek. Buradan biraz daha ayarları değiştirdiğimde evet istediğim ışığı, istediğim görüntüyü alabiliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kendim çektiğim görüntülerde otomatik bir sinematik renk ayarlayabiliyorum. Eğer yoksa Dehancer'ım böyle görünüyor. Varsa anında renk yapıp buna devam edebiliyorum. Gördüğünüz gibi olmaması ne kadar tuhaf, olması ne kadar tatlı, ne kadar güzel gösterebiliyor. Eğer isterseniz buradan atmış olduğunuz katmanı değiştirip buradan farklı bir renkte uygulayabilirsiniz. Bu sefer daha farklı oldu gördüğünüz gibi. Bunu da buradan kesiyorum. Diyorum ki ben farklı bir renk uygulamak istiyorum. Mesela bu, mesela şu, mesela daha böyle farklı renkler uygulayabiliyorum. Bunlar tabii çok farklı default yüklenmiş uygulamalar arkadaşlar. Sizler de bunları Dehancer'da öğrenebilirsiniz, yapabilirsiniz. Bu yapmış olduğum ayarları diğer görüntülerime de bir uygulamak istiyorum. Bakalım onlarda bu nasıl görünecek. Gördüğünüz gibi bu çok karanlık görünüyor. Ben böyle bir şey olmasını istemiyorum. Bunu buradan kaldırıyorum. Diyorum ki sen gel, sana bir bakalım. Sen nasıl görünüyorsun? Sen de çok karanlık görünüyorsun. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Dehancer'ı tekrardan buraya eklememiz gerekiyor. Buna geliyoruz. Dehancer'ı siliyoruz. Temizlenmiş layer'ımızı buraya çekiyoruz arkadaşlar. Efekt kısmından tekrardan Dehancer'ı buraya ekliyoruz. Gördünüz mü? Böyle biraz daha mavimsi default rengini vermiş oldu. Biz buradan geliyoruz. Film kısmından bunu değiştiriyoruz. Daha böyle bize tatlı, daha böyle başka bir hava veren, başka bir renk katan bir görüntü istiyoruz. Tamam diyelim bunu. Bu kısmı biraz daha artırarak filmimize ne kadar etki edeceğini seçebiliyoruz. Kullanmış olduğumuz film efektinin arkadaşlar. Buradan bunu kapatıyoruz. Bir sonraki efektimizi kullanıyoruz. Burada kontrası ayarlıyoruz. Gamayı ayarlıyoruz. Eğer gamayı ayarlamazsanız filminiz böyle biraz daha tuhaf gözükebilir arkadaşlar. Daha böyle biraz daha canlı istiyoruz. Developer'ı kapatıyoruz. Kompresyon. Kompresyonda ufak tefek ayarlamalar yapıyoruz. Bu filmimizi daha böyle bir HDR gösteriyor arkadaşlar. Bir sonraki filme bakıyoruz. Burada gray'ini kapatmamız lazım. Ben genelde gray'in kullanmayı sevmiyorum. Çünkü projeden projeye değişiklik gösterebilir. Farklı projelerde kullanabilirsiniz ama her projede bence gray'in kullanmak mantıklı değil. Buradan Rec 709'u seçiyorum. Bunu ayırıp bakalım input kısmından Rec 709'da kameramızı seçersek
nasıl olacak? Buna bir LUT seçmemiz lazım. Ne seçelim? A7 Sony FX3 varsa Sony FX3'ü seçeceğim. Bakıyorum FX3 daha yüklenmemiş galiba. A7 serisi var. Sony FX3 varmış. Evet, Sony FX3 varmış. Buraya eklediğimizde gördüğünüz gibi daha böyle tatlı. Tabii film kısmından değişiklikler yaparak daha farklı bir renk bulabilir miyiz? Ona bakıyorum. Mesela şu an çok tatlı bir görüntü oluştu yani. Evet. Gayet iyi. Bu biraz daha kırmızımsı bir görüntü. İstersek bunun da ayarlarını buradan yapıp değişik şeyler katabiliriz. Daha böyle farklı görüntüler yapabiliriz. Ondan sonra oynamak istediğimiz görüntülerle biraz da böyle oynayıp son halini verebiliyoruz. Dehancer burada bize aşırı derecede yardımcı oluyor. İşlerimizi hızlı bitirmemiz anlamında bize çok yardımcı oluyor. Gördüğünüz gibi bu görüntüleri anında ayarlayıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dehancer olmasaydı benim görüntüm böyle görünecekti. Gayet default düz bir görüntü ama Dehancer olduğu için böyle daha sinematik görüntüler görünebiliyor. Şunu kapattığımızda düz bir görüntü var. Bunu açtığımızda daha böyle sinematik, otlar daha böyle sarı ve yeşile yakın görünebiliyor. Dehancer uygulaması kısaca bu şekilde. Siz de Dehancer'a sahip olmak istiyorsanız Alice10 koduyla %10 indirimle Dehancer'a sahip olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.